1976 Gaziantep doğumluyum. 2002 Ege Tıp Fakültesi mezunuyum. Devamında hemodiyaliz hekimliği yaptım uzun süre. Yaklaşık 7-8 senedir de medikal estetik işlemleriyle meşgulüm. Hastalarımıza bu şekilde hizmet veriyoruz. Genelde yüz, boyun, dekolte ve ellerle meşgul oluyoruz. Cildin sağlığı, bazı dokuların iyileştirilmesi, daha ışıltılı, cilde yaşa uygun bir yeni görünüm için mezoterapik işlemler yapıyoruz. Cilt altı iğneli işlem uygulamaları yapıyoruz. Profesyonel doktor uygulamalarıyla hastalarımıza fayda yapıyoruz. Size halk arasında gençlik serumu, gençlik açısı olarak da bilinen meşhur mezoterapiden bahsedeceğim. Şöyle diyelim, cildin kendi ihtiyaçları var. Yaşa göre özellikle 25'li yaşlardan sonra bazı dokularımızı kolajen olsun, hyaluronik asit olsun cildimizden kaybetmeye başlıyoruz. Elimizdeki profesyonel ürünlerle cildin mezoderm tabakası dediğimiz asıl bu bölümleri ihtiva eden eksikliklerin başladığı yerleri bu özel ürünlerle takviye ediyoruz, dolduruyoruz, o bölgeleri besliyoruz, onarıyoruz ve yaşa uygun olarak mümkün olduğunca en üst seviyede kuvvetlendiriyoruz. Şimdi şöyle, dediğimiz gibi bazı kayıplar var. Yüzümüzde bazı deformasyonlar var, sarkmalar var, çizgilenmeler var, kırışmalar var ve çökmeler var. Hastalarımız bunları nasıl onarabileceklerine, nasıl düzeltebileceklerine, nasıl açıkçası daha nasıl genç görünebileceklerine dair bizlere başvuruyorlar. Biz de muayenelerimizi yapıyoruz. Neler kullanabileceğimizi, nasıl kullanacağımızı, hangi periyotlarla yapacağımızı, hangi kombinasyonlarla yapacağımızı hastalarımıza aktarıyoruz. Kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi, ek olarak neler yapabileceklerini de hastalarımıza belirttikten sonra onların da onayıyla işlemlerimize başlıyoruz. Şimdi tabii ki eksiklikleri belirlemek lazım. Her bölümü cildin aynı değil. Cildin her tabakası yüzde aynı kalınlıkta değil. Bunları ilk önce bakıyoruz. Bunların hangi açılardan yaklaşacağımıza, hangi ürünle takviye ettiğimizde daha olgun bir sonuç alacağımıza karar verdikten sonra bazen lifting, bazen sıkılaştırma, bazen gerginleştirme, nem yükseltme ve dokuların kendisini bu genç hücrelerin ya da bunları onarmaya neden olan onarıcı fibroblast dediğimiz hücrelerin aktivasyonlarını yükseltiyoruz. Bu şekilde belirli periyotlarla hastalarımızı tekrar davet edip uygularımızı, sonuçlarını da her seferinde görerek hastalarımıza devamlı tedavisine gidiyoruz. Biz tabii ki işlem öncesinde neleri ne kadar sürede beklediğimizi, ne kadar sonuç alabileceğimizi hastalarımıza anlatıyoruz. Bunları belirttikten sonra her ürünün, her cildin, her problemin aslında belirli bir periyotlarla dokunuşları var. Bir de zaten tek ürün kullanmıyoruz ama genellikle ürünlerimizi uyguladıktan 5-7 gün içinde etkilerini görmeye başlarlar. Yalnız biolifting yapıyorsak, yani yüzü yukarı doğru asma şeklinde düşme noktalarından tutmaya çalışıyorsak bu dramatik şeklinde kendisini hemen gösteriyor. Hatta yüzün genelde bir yarısını yaptıktan sonra diğer tarafa geçmeden önce bir ayna yardımıyla hastamıza nelerin değiştiğini gösteriyoruz. Onlar da hakikaten çok mutlu oluyorlar bunun değiştiğini gördüğünde. Kendini hemen belli eden bir işlemdir. Kullanılan ürünler biyouyumlu. Biyouyumlu ne demek? Vücut bunları alacak, işleyecek, kullanacak. Her kullanılan ürün gibi bir süre sonra bitecek. Bitmeye yüz tuttuğunda ki bu cilde, kişiye, yaşa göre değişir. Hatta cinsiyete göre bile değişir. Bu dönemlerde hastalarımızı tahmini olarak, tecrübeye dayalı olarak davet ediyoruz. Bir kahvemizi ikram ediyoruz. Bir muayenesini yapıyoruz. Biraz bekleyecek miyiz, uygulayacak mıyız, farklı bir elementle mi yaklaşacağız, bunlara karar veriyoruz. Genelde uygulamalar ilk 3 hafta içinde 2 tane yapılır. Sonrasında 4-5 ayda bir bu davetlerle idambiler, hatırlatma dozlar uygulanır hastalara. Tabii ki cilt bakımı hayat boyu devam eden bir süreç. Cildin ihtiyaçları da aynı şekilde. Bunları dikkat etmezsek gerekli verimi alamayabiliyoruz. Geç kalındığında, yeterince önem verilmediğinde ise sonra tedavi edilmeye çalışıldığında hem verim düşüyor hem burada yapılacak ürünler, maliyetler, harcanacak zaman artmış oluyor maalesef. Özellikle leke tedavilerinde güneşin yükseldiği işte Mayıs aylarına itibaren artık Ekim'e kadar bölgesine göre değişir. Biz İstanbul için konuşalım. Mayıs ayından Ekim ayına kadar uygulama yapmıyoruz. Çünkü güneşin etkisi yaptığımız tedaviler güneşle birleştiğinde hastamıza olumsuz olarak yansıyabiliyor. İstemediğimiz reaksiyonlara sebep olabiliyor. O yüzden güneşten korunaklı olan zamanları tercih ediyoruz. Çünkü leke tedavisi özellikle bir hafta 10 günlük periyotla 2, 4 bazen 5 sefer gelmek gerektiriyor. Burada bir hafta bile yağmurludur, tamam hadi hava karanlık diyelim ama diğer haftalar güneşli olabileceği için tedavi de bölemeyeceğimiz için
Biz o uygulamalardan bu yaz periyodunda sadece leke tedavisi için kaçınıyoruz. Diğer uygulamalar için geçerli değil. Şöyle, öncelikle hastalarımızı tedaviye gelirken yüzlerine fazla kozmetik malzeme uygulamamalarını istiyoruz. Sonuçta iğneli işlem yapıyoruz. İğneli işlemler yapıldığı için ağrı kesici ilaçlar biraz kanamayı arttırabiliyor bu iğneleme uygulamalarda. Bunlar da morarmaya neden oluyor. Öncelikle bunları biraz kesmelerini rica ediyoruz. Sonra biz hastalarımızla ön görüşme yaptığımızda kullandıkları ilaçlar, gördükleri ekstra tedaviler, bazı özel durumlar, hamilelik gibi, bebek emzirme gibi bunları bilmemiz gerekiyor. Eğer bunlarla ilgili özel durumlar varsa onlara göre aksiyon alıyoruz. Hatta bazen tedavileri erteleyebiliyoruz bu nedenle. Bir de tedavi devamında, tedavi sonrasında yapması gereken şeyleri biz hastalarımıza anlatıyoruz. Bazı botoks gibi uygulamalarda çok ayrıntılıdır, yazılı olarak veriyoruz ve bunlara yazdığımız periyotlarda riayet etmelerini istiyoruz. Biz hastalarımızı banyo yaparak gelmelerini rica ediyoruz. Çünkü bir gün kimyasal bir ürün ya da sıcaktan uzak tutmamız gerektiği için hastalarımıza banyo izni vermiyoruz. Bunları da öncesinde hastalarımıza belirtiyoruz tabii ki. Hekimlik uygulamaları için özellikle ozon tedavisi, anti-aging, anti-inflamatuar özellikleri olduğu için, çok iyi bir bağışıklık sistemi kuvvetlendiricisi olduğu için ozon tedavisi yapıyoruz. Beraberinde damar içi uygulamalar, glutatyon gibi, alfa-lipoik asit gibi, Myers protokolü gibi, yüksek doz C vitamini gibi anti-aging ürünlerle de hastalarımızın sağlıklarını ön plana almalarını sağlıyoruz. Dış etkenlerden, yaşamın getirdiği özellikle İstanbul'daki zorluklardan, bu bağışıklık sistemini düşüren stres gibi faktörlerden etkilenen vücudu daha diri, daha ciddi şekilde korunmuş ve daha mutlu bir hale getiriyoruz. Hekim olduğumuz için bu konularda hangi kombinasyonların ne zaman yapılabileceğini hastalarımıza aktarıyoruz. Bazı işlemler kombine olarak yapılabiliyor. Mesela bir yüz mezoterapisi yaparken bir dudak dolgusu etkileyebiliyoruz. Bazı durumlarda botoks yaparken alt yüzün liftingini sağlayabiliyoruz ya da boyun altı dekolte bölgesinde bir uygulama yapabiliyoruz ama genellikle 2 ya da 3 işlem fazlasını yapmıyoruz. Çünkü ne olursa olsun kaotik olur. Bazı kimyasallar veriyoruz vücuda. Biz bunları korumak için hastalarımızda önleyici ilaçlar da veriyoruz mutlaka. Özellikle alerjik yapısı olan atopik bireylerde bunların önlemini alıyoruz ama bizi dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Bizim fikrimize, bizim tecrübelerimize uymalarını rica ediyoruz. Bu şekilde doğru kombinasyonları ve doğru birliktelikleri tek seansta uygulayabiliyoruz tabii ki. Evet, öncelikle tabii ki alkol ve sigaradan uzak durmak. Günde 2,5 litre su içmek. Yüzümüzde bazı yoga çeşitleri, bazı yoga antrenmanları var boyun altı ve yüz için. Bunları günde 1-2 dakika ayırarak bu yüz yogalarımızı uygulamak, bence 4-5 ceviz, 4-5 badem, bunlar çiğ olacak. Biraz yaban mersini kurusu. Haftada 2-3 kaşık gece yatmadan önce bir çorba kaşığı pekmez. Bunlar cilt için gerçekten çok faydalı.